Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto paralar fırsatların bitmediği, seçeneğinizin oldukça fazla olduğu bir alan. Kimi kullanıcılar blok zincirin felsefesine uymak için merkeziyetsiz olan DeFi'ları, kimi kullanıcılarsa merkezi olan GeFi'ları tercih ediyor. Ancak bunlardan ikisini birlikte tercih ediyor da olabilirsiniz. İkisinin de sağladığı avantajlar oldukça farklı. DeFi'ler yüksek faiz ve getiri oranlarıyla çok cazip olabilirlerken, marjin işlemler ve yüksek likiditeler sebebiyle GeFi'ler de tercih edilebiliyor. Peki ikisinin de avantajlarını bir araya getirsek ve adına MetaFi desek nasıl olurdu? Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Choice DeFi'yi dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya sunmak için merkezileştirilmiş ve merkezi olmayan finans hizmetlerinin tüm avantajlarını tek bir MetaFi platformunda birleştiren yenilikçi bir kripto çözümü. Choice'un ne olduğunu anlatmadan önce arkasında olan şirketten bahsetmek gerek. Kripto yatırımında belirli bir süre geçirdiyseniz Kriptorium'u duymuş olmalısınız. Duymadıysanız da sorun yok çünkü şimdi ondan bahsedeceğiz. Kriptorium, banka kartınızla Bitcoin, Ethereum ve diğer kriptoları satın alabileceğiniz veya dünyanın herhangi bir yerinde Visa teknolojisini kullanarak kripto varlıklarınızla alım satım yapabildiğiniz bir sistem. Detaylarını öğrenmek isterseniz Kriptorium.com'a girerek bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Kriptorium şu anda 500 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor. 2021 yılında 250 milyon euroya yakın ciro yapmış bir şirket olduğunu da eklemek lazım. Android ve iOS için çalışan bir uygulaması var. Dileyenler Google Play Store ve App Store üzerinden indirip deneyebilirler. Uygulama içerisinde 37 farklı cüzdan desteğiyle gönderim, kripto alım satımı ve para çekimi yapabiliyorsunuz. En önemli özelliklerden bir diğeri ise Kriptorium, Avrupa Birliği'nde lisanslı bir finans kuruluşu. Hesaplar 3 katmanlı güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele protokolüyle korunuyor. Bunların yanında eğer bir sorunla karşılaşırsanız karşınızda bir muhatap bulabileceksiniz. Bu birçok merkezi borsada bulunmayan bir özellik. Yasal olarak Kriptorium içerisinde bulunuyor. Bunun yanında tüm varlıklar BitGo tarafından sigortalanmış. Kısaca tanımlarımızı yaptık. Şimdi gelelim Choice'un ne olduğuna. DeFi ve GeFi. Pek çok kullanıcı ikisinden birini tercih etmek zorunda kalıyor. Genellikle DeFi'nin daha iyi çözümler sunduğunu biliyordur. Whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. Ancak ikisinin de avantajlarından faydalanmak çoğu zaman mümkün olmuyor. İşte bu noktada devreye Choice giriyor. Kriptorium halihazırda GeFi mekanizmalarında kullanılıyor. Choice'la DeFi mekanizmalarında da kullanılmaya başlanacak. Kullanıcıların DeFi ürünlerine maruz kalmasını büyük ölçüde basitleştirerek süreci kolay ve güvenilir hale getirmeyi, DeFi ve GeFi platformları arasında bir köprü görevi kurmayı hedefliyor. Artık kullanıcılar sadece kripto hizmetlerinden yararlanmak için birden fazla zincir arasına geçiş yapmak veya düzinelerce uygulama yüklemek zorunda kalmadan, Choice'da gereksiz transfer ücretlerinden ve karmaşık süreçlerden kurtulabilecekler. Yatırım yapmayı düşündüğünüz projenin etkilediği pazar payına bakmak, yatırım öncesi yapacağınız en mantıklı hareketlerden birisi olur. Küçülmekte olan bir alana girmek bir yatırımcı için çok da mantıklı değildir. Choice'un etkilemek istediği alanda hiç küçüleceğe benzemiyor. 2021 yılı Ekim ayında DeFi içinde tutulan paranın net değeri yaklaşık 100 milyon dolardı. Ve yalnızca Binance üzerinde yapılan işlemin değeri yaklaşık 20 milyon dolar. Böyle bir piyasada merkezi ve merkezi olmayan borsalar arasında köprü görevi görmek son derece mantıklı bir hareket olabilir. Token ekonomisine baktığımızda dikkatimizi çeken ilk detay takımın %8 alması oldu. Gayet güzel bir oran. Bunun yanında 12 ay boyunca kilitli kalıp ardından 48 aylık bir periyotta salınımlar gerçekleşecek. Bu da oldukça makul diyebileceğimiz bir salınım süresi. Tohum ve özel turdan satın alanların arasında büyük bir fark olmaması da fiyat istikrarı açısından olumlu gözüküyor. Bu turlardan alanların takımdakiler gibi ilk 12 ay kilitli kaldıktan sonra sonraki 24 aylık periyotta jeton dağıtımları gerçekleşiyor. Diğer bir olumlu durumsa %43.7'nin teşvikler için ayrılmış olması. Ekosistemin devamlılığı açısından epey önemli bir durum. Jeton ekonomisine genel olarak baktığımızda dağılımların ve kilit salınımlarının bir hayli makul düzeylerde yapıldığını ve iyi ayarlandığını söyleyebiliyoruz.
Şirketin CEO'su ve kurucusu olan Vladimir Gorbarov hakkında söyleyeceğimiz tek şey kendisinin baştan beri bahsettiğimiz Cryptorium'un kurucularından birisi oluşu. 2017'den beri sektörde olan ve bugüne kadar aktif olarak kripto projesini yöneten Gorbarov'un tecrübesi hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. 500.000 kullanıcıya yakın bir projenin yürütücülüğünü üstleniyor. COO pozisyonunda bulunan Austin Kimmer, Rusya'nın en büyük internet satış istihdam platformu Workle'ın CEO'su ve bahsettiğimiz Cryptorium'da dahil olmak üzere çok çeşitli finansal teknoloji firmasında COO görevini yapan tecrübeli bir isim. Bu iki isimden yola çıktığımızda şunları net olarak söyleyebiliriz. Proje ekibinde bulunan isimler halihazırda kripto piyasasına hakim ve faal olarak çalışan bir uygulama içerisinde de görev alıyorlar. Bu anlamda ekibinin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliyor ve görebiliyoruz. Ancak sizlerin de projede bulunan diğer isimlere bakmanızı diğer incelemelerimizde söylediğimiz gibi şiddetle tavsiye ediyoruz. Yol haritasını yakından incelediğimizde toplamda 5 çeyrekten oluşan bir süreç görüyoruz. Bu projenin oldukça çabuk hayata geçeceğini gösteriyor. Yatırımcı açısından değerlendirirsek 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde projeden faydalanmaya başlanacak. Bu da fiyatı olumlu yönde etkileyecek gibi duruyor. 2022 yılının birinci çeyreğinde staking ve farming mekanizmalarının çalışmaya başlaması hedefleniyor. Bunlar DEX'lerin cazibesini arttıran çok önemli parametreler arkadaşlar. Bunun yanında DEX toplayıcısı ve DAO gibi önemli konularda bu çeyrekte hayata geçecek ve kullanıma açılacak. DAO'nun hayata geçmesi ekosistemin büyümesi için oldukça önemli. Proje için asıl öneme sahip konularsa 2022'nin ikinci çeyreğinde hayata geçmiş olacak çok zincirli cüzdanlar, çok zincirli köprüler ve GFI artı DeFi entegrasyonu gibi önemli konuların bu çeyrekte hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlar gerçekleştikten sonra gerçekten elle tutulur bir projenin olabileceğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla projenin vaat ettikleri 1 yıl gibi uygun bir sürede hayata geçirilirse gayet başarılı bir iş yapmış olacaklarını söylememiz yanlış olmayacaktır. Gelelim sosyal medyaya arkadaşlar. Telegram'da 22.000, Twitter'da ise 10.000 takipçileri bulunuyor. Kripto projelerinin devamlılık sağlayabilmesi için en önemli unsurlardan birinin topluluk oluşturmak olduğunu düşünürsek, henüz hayata geçmemiş bir proje için oldukça güzel diyebileceğimiz sayılar bunlar. Telegram ve Twitter'daki sayılardan bağımsız olarak sadece bu platformdaki aktivitelerine de baktığımızda olumlu bir yorum yapabiliriz. Geldik avantajlar ve dezavantajlar kısmına. Projenin en büyük avantajlarından birisi Bülent Hoca'nın da değindiği bir konu olan projenin topluluk gücünün yüksek olması. Bunda Cryptorium'un da büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da gelecekte fiyat istikrarını olumlu yönde etkileyecek bir durum. Hem Cryptorium gibi 2017'den beri çalışan bir şirketin arkasında olması hem de topluluk ön satışından bir gün içerisinde topladıkları $300.000 projenin gücünü ifade ediyor. $750.000 toplamayı hedefledikleri bir topluluk satışı şu anda devam ediyor. Dileyenler siteden bu satışa katılabilirler. Yapmanız gereken siteden bilgilerinizi girip whitelist'e katılmak ve Gleam kampanyasındaki şartları yerine getirmek. Halihazırda çalışan bir uygulama olan Cryptorium'un içerisine entegre olacak bir sistem var. Bu sayede uygulamanın hayata geçişi oldukça kolay bir hale geliyor. 500.000'den fazla kişinin kullandığı bir uygulamanın içerisine sistemi entegre etmek çok büyük bir avantaj. Birçok proje kullanıcı bulmakta zorlanırken Choice hazır bir sistem üzerine inşa edilecek. Bunun yanında bu konularda tamamen tecrübeli ekip ve çalışanlar, stratejik ortaklar sayesinde projenin çok hızlı bir şekilde yol alabileceğini söyleyebiliyoruz. 2017'den beri piyasada bulunup yok olmadan ayakta kalabilmeleri de büyük bir başarı. Yol haritalarında DAO'nun bulunması ise bize şunu gösteriyor: merkeziyetsizliği sonuna kadar yaşatmak istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki DAO'lar ekosistemlerin merkeziyetsizliği için oldukça önemli mekanizmalar. Şu anda eksi olarak söyleyebileceğimiz en büyük konu, merkeziyetsizlikle ilgili bir alana giriş yapan projenin merkezi bir şekilde inşa ediliyor oluşu diyebiliriz. Kayıtta ve diğer süreçlerde çok fazla bilgi istenmesi merkeziyetsizlik adına bir sorun oluşturabilir. Ancak uygulamanın henüz hayata geçmediğini söylemekte fayda var. İlerleyen süreçte yaşanacak gelişmelere göre durum değişkenlik gösterebilir. Bir diğer eksi ise oldukça rekabetçi olan DeFi piyasasına nispeten geç giriyor olmaları. Kuvvetli bir rekabetin yaşandığı ortamda iyi olanların bile direnmesi zor olabilir. Yalnızca çok iyi projelerin gelecekte burada ayakta kalabileceğini başından beri söylüyoruz arkadaşlar. Analizimizin son kısmına geldiğimizde projenin sektörde gerçekten ihtiyaç duyulan bir alana giriş yaptığını net olarak anlayabiliyoruz. Bunun yanında tecrübeli ve aktif olarak bir proje içinde bulunan ekibin bu işi yürütüyor olması da Choice'un geleceği açısından umut vaat eden konular. Başlangıç olarak topladıkları paralar ve yüksek kullanıcı sayısına sahip bir uygulamanın da desteğiyle birlikte gayet güçlü ilerlediklerini söyleyebiliriz. Takım yol haritasında belirttiklerini gerçekleştirebilir ve uygulamasında bulunan kullanıcıları bu sisteme dahil edebilirse gelecekte çok güçlü bir projeyle karşılaşabileceğimiz yorumunu net olarak yapabiliriz arkadaşlar.
Eğer bu projeyle alakalı sormak istediğiniz veya eleştirdiğiniz şeyler varsa lütfen bizimle paylaşın, yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.